1959 yılının Ocak ayında 9 genç Rus dağcı, Ural Dağları'nın zorlu rotalarından birinde yürüyüşe çıkmak için yola koyuldu. Üç hafta sürecek zorlu bir yolculuğun ardından 12 Şubat'ta evlerine döneceklerdi. Ancak dönmediler. İlk günlerde kimse endişelenmedi. Böylesi zorlu tırmanışlarda gecikmeler olağandı. Ama günler geçti, haber hala gelmedi. 20 Şubat'ta başlatılan arama çalışmaları 26 Şubat'ta ürkütücü bir keşifle sonuçlandı. Karlı dağların ortasında isimsiz bir geçitte terk edilmiş bir kamp bulundu. Çadırları içten parçalanmıştı ve gençler tüm eşyalarını geride bırakarak dışarı çıkmıştı. Ardından korkunç bir manzara ortaya çıktı. Gençlerin cansız bedenleri geniş bir alana dağılmış halde bulundu. Bazıları neredeyse çıplaktı. Bazıları ağır darbe almıştı, kimilerinin ise vücudu yanık izleriyle kaplıydı. Çadırı büyük bir panik içinde terk ettikleri açıktı. Ama buna sebep olan şey neydi? Otopsi raporları gizemi daha da derinleştirdi. Bazı gençlerin kemikleri ezilmişti ama hiçbir dış yara yoktu. Sanki devasa bir güç onları sıkıştırmış gibiydi. Üstelik bazılarının kıyafetlerinde yüksek seviyede radyasyon tespit edildi. Soruşturma dosyası bir anda gizli damgası yedi. Belgeler kapatıldı, araştırmalar engellendi ve işte o andan itibaren teoriler ardı ardına gelmeye başladı. Kimi Sovyetlerin gizli askeri deneylerinden bahsetti, kimi bölgedeki Mansi halkının kadim mitlerine işaret etti, kimi gökyüzünden gelen esrarengiz ışıklardan bahsetti, hatta kar adam Yeti'nin saldırısına uğradıklarını söyleyenler bile oldu. O günden sonra bu trajediye ekip lideri Igor Dyatlov'un adı verildi ve tarih kitaplarına Dyatlov Geçidi olayı olarak geçti. Peki Ural Dağları'nda gerçekten ne yaşandı? Doğa mı gençleri yok etti, yoksa hala bizden saklanan bir sır mı var? Cevaplar hala sislerin ardında. Yolculuklarını gün gün paylaşmadan önce ekibe biraz daha yakından bakalım. Grup lideri Igor Dyatlov, 23 yaşında, Ural Politeknik Enstitüsü'nde mühendislik öğrencisi. Çadır yapımında, pusula ve harita kullanımında çok deneyimliydi. Arkadaşları onu disiplinli, kararlı ve soğukkanlı olarak tanımlıyordu. Seyahatin lideri olarak rotayı o belirledi. Yanında özel bir kamera ve günlük tutuyordu. Yuri Doroshenko, 21 yaşında, elektrik mühendisliği öğrencisi. Grubun enerjik ve güçlü üyelerinden biriydi. Daha önce eksi 40 derece soğukta bile kamp yapmış bir deneyime sahipti. Arkadaşları onun şakacı ve eğlenceli kişiliğinden bahseder. Son bulunduğunda ince kıyafetlerle bile ateş yakmaya çalışmış olması dikkat çekici. Yuri Krivonishenko, 23 yaşında, çelik fabrikasında mühendis. Şarkılar söyleyen, gitarıyla bilinen eğlenceli bir karakterdi. Zor koşullarda moral kaynağı olarak görülürdü. Çeşitli iş kazaları ve radyasyon testlerinde çalıştığı biliniyor. Bu yüzden giysisindeki radyoaktif izler özellikle dikkat çekti. Rustem Slobodin, 23 yaşında, atletik yapısıyla biliniyordu, koşucu ve sporcu biriydi. Arkadaşları onu sakin ama dayanıklı biri olarak tanımlar. Bedeninde kafa travması bulunması gizemli yönlerinden biri. Zinaide Kolmogorova, 22 yaşında. Günlüğünde yolculuk boyunca yaşananları ayrıntılı biçimde kaydetti. Cesareti, mizah anlayışı ve enerjisiyle grubun ruhunu yüksek tutan isimlerden biriydi. Arkadaşları onun kararlı ve korkusuz biri olduğunu anlatır. Lyudmila Dubinina, 20 yaşında, grubun en genç üyesi. Fotoğraf çekmeyi seviyordu. Sert mizacıyla bilinse de çok idealistti. Son bulunduğunda bedeninde ağır hasarlar vardı.
Bu nedenle en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Alexander Kolevatov, 24 yaşında. Metalürji mühendisi, disiplinli, dikkatli ve bilimsel yaklaşımıyla öne çıkıyordu. Arkadaşları onun ciddi ama güvenilir bir karaktere sahip olduğunu söyler. Nikolai Brignoles, 24 yaşında, Fransız kökenli bir aileden geliyordu. Zeki, mizahi ve sosyal biriydi. Grubun sevilen üyelerinden biriydi. Bedeninde ciddi kafa travmaları bulundu. Semyon Zolotaryov, 38 yaşında, grubun en yaşlı üyesi. Askerlik geçmişi olan tecrübeli bir dağcıydı. Geçici olarak gruba katılmıştı. Yani asıl çekirdek ekipten değildi. Fotoğraf makinesi taşıyordu ve olayın son günlerine ait bazı kareleri onun çektiği sanılıyor. Onun varlığı yıllardır acaba devletle bağlantılı bir görev için mi oradaydı sorularını gündeme getiriyor. 10. kişi ise Yuri Yudin'di. Sağlık sorunlarına rağmen yolculuğa katılmıştı. Grup, Ural Politeknik Enstitüsü önünde buluştu. Okul arkadaşları ve hocaları onları uğurladı. Ekibin ilk fotoğrafı burada çekildi. Hepsi kalın kıyafetler, büyük sırt çantaları ve kayak takımlarıyla hazırdı. 25 Ocak 1959'da grup Sverdlovsk tren garından trene bindi. İlk durakları Serov kasabası oldu. Yolculuk sırasında şakalaştılar, trenin dar kompartmanlarında şarkılar söylediler. Zinaida günlüğüne şöyle yazdı: "Tren çok kalabalık, oturacak yer bulmak zor ama Yuri gitar çalıyor, herkes ona eşlik ediyor, insanlar bize bakıp gülümsüyor, moralimiz çok yüksek." 26 Ocak'ta İvdel'e geçtiler. 27 Ocak'ta son yerleşim noktası olan Vizhay köyüne ulaştılar. Burada bir gece dinlendiler. Köydeki insanlarla sohbet ettiler. Günlüğe köyün sakin ve dostane atmosferinden bahsettiler. Ertesi sabah dağcılar Vizhay'dan ayrıldı. Köyün dışına gitmek için odunculara ait bir kamyonun kasasına bindiler. Yuri günlüğüne şöyle yazdı: "Sabah erkenden köyden ayrıldık. Bizi taşıyan kamyonun kasasında oturuyoruz. Hava soğuk ama biz şarkılar söylüyoruz. Herkesin keyfi yerinde, şakalaşıyoruz. Yolda kamyon çok sallandı ama buna rağmen gülerek ilerliyoruz." Igor Dyatlov'un notlarından: "Yolda karşılaştığımız orman işçileri bizi sıcak karşıladı. Kamyon kasasında yolculuk biraz zor geçti ama moralimiz yüksek. Zina gülüyor, Semyon ise sürekli şarkı söylüyor. Hava -17 derece, buna rağmen enerjimiz iyi." Grup üyelerinin ortak defterine de böyle bir not yazdılar: "Vizhay'dan ayrıldık. 41. bölge kampına vardık. Kamyon kasasında geçen yolculuk eğlenceliydi. Yolda köylülerle karşılaştık. Bize elleriyle selam verdiler. Buradaki insanlar çok dostane." Kamyon onları 41. bölge orman işçileri kampına kadar götürdü. İşçilerle tanıştılar, biraz dinlendiler, ardından kuzeye doğru yürüyüşe başladılar. 28 Ocak sabahı orman kampından ayrıldıktan kısa süre sonra Yuri Yudin şiddetli sırt ve eklem ağrıları nedeniyle yolculuğa devam edemedi. Arkadaşlarına veda ederek geri döndü, belki de hiç bilmeden hayata tutundu. Artık ekip 9 kişi kalmıştı. 29 Ocak 1959. Grup ağır sırt çantalarıyla kuzeye doğru yürümeye başladı. Günlüğe yazdıkları notlarda keyifli anlar var. Şarkılar söylediler, birbirleriyle şakalaştılar. 30 Ocak. Zorlu orman yollarını geçtiler, yoğun kar fırtınasıyla mücadele ettiler. Moraller hala yüksekti. Günlüğe "Hava sert ama ruhumuz güçlü" diye yazmışlardı. 31 Ocak. Dağlık bölgeye yaklaştılar. Ormanda konakladılar, ertesi gün zirveye tırmanmayı planladılar. 1 Şubat. Grubun son günü. Holat-Siyak Dağı'nın kuzey yamacında kamp kurmaya karar verdiler. Normalde daha korunaklı bir vadide kalmaları gerekiyordu. Ancak Dyatlov, ertesi gün kolayca zirveye ulaşabilmek için yamacı seçti. Fırtına sertleşiyordu, görünürlük düşmüştü. Bu onların son kampı oldu.
Grubun 12 Şubat'ta geri dönmesi bekleniyordu. Ancak haber çıkmayınca ailelerin ve üniversitenin ısrarıyla 20 Şubat'ta arama çalışmaları başladı. 26 Şubat'ta kurtarma ekibi Horat Cycle yamacında kurulu çadırı buldu. Çadır içten kesilmişti. İçeride ayakkabılar, eşyalar, yiyecekler duruyordu. Ama gruptan hiç kimse yoktu. Kısa süre içinde ormanın kenarında ilk iki ağacının cansız bedenleri bulundu. Üzerlerinde yalnızca iç çamaşırları vardı. Hemen yakınlarında bir ateş yakılmaya çalışmıştı. Sonraki günlerde ormanla dağ arasındaki bölgede 3 kişi daha bulundu. Biri geri dönmeye çalışır haldeydi. Aylar sonra karlar eridiğinde derin bir vadide kalan 4 kişi daha bulundu. Bu grup diğerlerinden daha ağır yaralanmıştı. Açıklanması gereken çok fazla detay vardı. Çadırın içten kesilmiş olması, dağcıların çoğunun ayakkabısız ve yetersiz giyimli olması, bazılarında açıklanamayan ciddi iç yaralanmalar bulunması, bu ayrıntılar olayı daha gizemli hale getirdi. Peki orada ne oldu? Onlarca teori atıldı ortaya. Çığ felaketi, askeri deneyler, UFO veya doğaüstü olaylar, yerel Mansi halkıyla çatışma, ani panik yaratan atmosferik olaylar, resmi rapor dağcıların doğal bir güç karşısında hayatını kaybettiklerini yazdı. Ancak bu güç neydi? Asla açıklanamadı. Diatlov geçidi olayı tarihin en büyük dağcılık gizemlerinden biri olarak kaldı. Ama bu sadece geçmişte donmuş bir trajedi değildir. Aynı zamanda insanın varoluşuna dair güçlü bir hatırlatmadır. Heidegger insanı dünyaya fırlatılmış bir varlık olarak tanımlar. Bu gençler Sovyet idealleriyle, umut ve coşkuyla yola çıktılar. Ama dağ onların planlarını hiçe saydı. Doğa karşısında insanın kırılganlığı bir kez daha açığa çıktı. Dyatlov geçidinde kaybolan bu 9 genç dağcı ardında çözülmeyen bir sır bıraktı. Bugün bile araştırmacılar, tarihçiler ve meraklılar o gece neler yaşandığını tartışıyor. Bazen doğa sırlarını açmaz. Dyatlov geçidi belki de dağların sonsuza dek sakladığı bir sır olarak kalacak.